Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle birlikte son dönemde viral olan fırfırlı boyunluğu çalışacağız. Şöyle yakından da göstereyim. Örmesi hem çok kolay hem çok keyifli. 1-2 saatte bile örüp hemen tamamlayıp kullanabileceğiniz oldukça şık bir boyunluk oldu. Videonun içinde kullandığım ip, şiş bilgisi, ne kadar iplik kullandım, bütün detayları bulabileceksiniz. Eğer hazırsanız modelin yapımına geçelim. Model anlatımına geçmeden önce kullandığım iplik ve şiş hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben angora ipliği 2 kat yaparak kullandım ama siz pamuklu iplikler, yünlü iplikler nasıl isterseniz istediğiniz iplikle örebilirsiniz. Orta kalınlıkta iple tek katta örebilirsiniz. Ve 4,5 milim şiş kullanarak öreceğim. Tabii ki siz elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Ben misinalı şiş kullanıyorum. Çünkü ekrana açıya sığdırmakta zorlanacağım için. Ama misinalı şişimi düz şiş olarak kullanacağım. Yani siz istediğiniz şekilde düz şişlerle örebilirsiniz. Misinalı şişe ihtiyacınız yok. Bunu da belirttikten sonra hemen şişime ilmek atarak boyunluğuma başlıyorum. Herkesin ilmek atma şekli farklıdır. Herkes alışık olduğu şekilde atıp ilmeğini örebilir. Şöyle hemen parmağıma doladım. Burada oluşturduğum halkanın içinden geçirip ilmeğimi atıyorum. Toplamda 10 ilmek atarak boyunluğumuzu örmeye başlayacağız. 3 4 5 10 ilmeğimi attım şişime. Hemen burada kalan ucunu bağlıyorum. Açılmaması için. Ben bütün örgülerimi bu şekilde burada kalan ipi bağlayarak devam ediyorum. Örgümü çevirdim. Ve 2 ters 2 düz örerek boyunluğumu örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi ters olarak aldım. İlk başladığım sıra olduğu için burada ilk ilmeğimi örüyorum. 2 ters 2 düz olarak 10 ilmeğimi örüyorum. Tekrar 1 2 ters 2 düz olarak lastik örgümü örüyorum. İlmeğim kaçtı. Tekrar son olarak 2 ters ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Bu kısımda yapacağımız başka hiçbir işlem yok. Önde de arka yüzde de 2 ters 2 düz şeklinde istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Artık ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 düz, hemen yanındaki ilmeklerime de bakıyorum. Bunlar da ters ilmeğim. 2 ters örüyorum. 1 2 düz, 2 ters örerek son 2 ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Buralarda artık yapacağımız başka hiçbir işlem yok. İlk ilmeklerimi her zaman örmeden alıyorum. Sadece ilmek attıktan sonraki sırada örerek aldım. Diğer sıralarda hep düzü düz, tersi ters olarak örmeye devam ediyorum. Ben boyunluğumu 150 santim kadar ördüm ve şimdi ilmekleri kapatacağım. Bunun boyunu isterseniz daha uzun örebilirsiniz. Bunu da nasıl belirleyeceksiniz? Boyunluğu bağladıktan sonra fiyonk görünümü vermek isterseniz ya da aşağı sarkan kısmının daha uzun olmasını isterseniz o zaman biraz daha uzun örebilirsiniz. Ama benim için bu uzunluk yeterli. Ve şimdi ilmeklerimi kesiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu an ilmeklerim, ilk 2 ilmeğim ters olarak denk geldiği için ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkincisini ters olarak örüp ilk ilmeği bu şekilde içinden geçiriyorum. Şimdi sıradaki ilmeğim düz ilmeğim. Bunu da düz olarak ördüm ve bir önceki ilmeği bunun içinden geçiriyorum. Tekrar diğer düz ilmeğimi de ördüm. Bir önceki ilmeği
bu son ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Şimdiki ilmeklerim ters ilmeğim olduğu için ipimi öne aldım. Ters olarak ördüm ve bu şekilde ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar bir ters ve bir önceki ilmeği bu şekilde üzerinden geçirdim. Şimdi düz ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi tek tek kapatıyorum. Son olarak ters bu şekilde ve son ilmeğimi de ters olarak ördüm ve bir önceki ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. İki kat olduğu için biraz zorlandım. Ve son olarak bir de zincir yapıp ipimi kesiyorum. Bunu daha sonra ucundan gizleyeceğim. Şimdi boyunluğun fırfırlı kısmını örmek için ilmekler çıkaracağız. Bunun için de ben örgümün iki ucunu bir araya getirdim. Bu şekilde düzgün olduğundan emin olduktan sonra bu şekilde koydum. Ve bu boyunluğu istediğimiz ölçüde hazırlayabilmek için, yani ister yetişkinler ister çocuklar için hazırlamak için ölçüyü şu şekilde alıyoruz. Boynumuzun çevresini ölçüyoruz. 35 santim 36 santim geldiği zaman buradan 17-18 santim kadar ölçtüğümüzde ilmekleri de buradan çıkaracağımız için boynunuzun çevresine göre boyunluğunuzu hazırlayabilirsiniz. Yani çocukların ölçüsüne göre atıyorum 30 santim gelir ya da daha geniştir boynunuz. Ona göre ilmekleri almak için buradan ölçüyü o şekilde ayarlıyoruz. Ben bu şekilde ikiye katladıktan sonra tam ortasından tutup 18 santimden ölçümü alıyorum. Buradan tam ucundan tuttum ve 18 santim buraya denk geliyor. Oraya da ister böyle bu şekilde ilmek ayraçları, isterseniz bir iple işaretleyebilirsiniz. Hemen buradan ilmek ayracımı taktım ve karşılığına denk gelen ilmeğime de ilmek ayracını takıyorum. Bu şekilde açtım ve ilmekleri almaya başlayacağım. Onu da şu şekilde yapıyorum. Şuradan bakıyoruz. 2 ters 2 düz olarak örmüştük. Burada ters olarak görünen kısım 2 tane. Burada ters olarak görünen kısım sadece ortada. Biz bu kısımdan 2 tane görünen kısımdan ilmek almaya başlayacağız. Ve ilmekleri isterseniz tığ yardımıyla, isterseniz şişle alabilirsiniz. Kolayınıza nasıl gelirse o şekilde devam edebilirsiniz. İlmeklerimi almaya ben şişle başlayacağım. Şişle devam edeceğim. İşaret koyduğum nokta bu şekilde görünüyor. Ne yapacağız? Burada ilmeğin iki kanadından girerek burada gördüğünüz gibi bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız. Ama siz tığla da yapabilirsiniz tabii ki. Hemen şöyle arkada ipimi de biraz uzun bırakıyorum. Hatta ilk ilmeğimi tığla alayım. Daha kolay olacak. İlk ilmeğimi tığla aldım ve şişime taktım. Hemen yanından bir ilmek daha çıkarıyorum ve arkada uzun bıraktığım ipi bu şekilde şişin üzerinde tutuyorum. Yani şiş o ipin altında olacak şekilde geçip ilmeğimi alıyorum. Şimdi bir sonraki ilmeği alırken, yani bu arkada uzun bıraktığımız ipi de düğüm atmadan gizleyip sıkıştırmaya çalışıyorum şu an. Diğer ilmeğimi alırken az önce bu şekilde şişin üzerindeydi. Bu kez altında tutuyorum. Şimdi tekrar buradan iki kanadına batarak şöyle yakından göstereyim. Alırken bu kez de bu arkadaki ipi şişin üzerinde tutarak ilmeğimi alıyorum. Böylelikle arkada düğüm atmamıza gerek kalmadan ilmeklerimizi çıkarmış oluyoruz. Yani bu arkadaki ip bir üstte, şişin bir üstünde, bir altında olarak ilmeklerimizi alıyoruz. Ben işaretlediğim yerlerin arasından ilmeklerimi çıkardım. Son olarak şu ayracımı da çıkarıyorum artık.
İlmek sayısı hakkında da şöyle bilgi vereyim. Bildiğiniz gibi boyun çevrenize göre ölçtükten sonra ilmek çıkarmaya başlıyoruz. Ve ilmek sayımızda 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek olması gerekiyor. Benim toplamda şu an 51 ilmeğim var ama siz de hesabınızı yaparken 4'ün katları artı 3 ilmek olarak ilmeğinizi çıkarabilirsiniz. Ve artık örgümün diğer yüzüne geçiyorum. Burada 3 düz bir ters olarak bu sıramızı tamamlayacağız. İlk ilmeğimi de örerek aldım. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek düz, bir ilmek ters. İlmekleri alış yönünüz, nasıl ördüğünüz, elinizde ya da boynunuzda ördüğünüz hiç fark etmez. Maksat modelin mantığını, sistemini çözdükten sonra istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Burada bu sırada sıra sonuna kadar 3 düz bir ters olarak sırayı tamamlayalım. Bir sonraki sıraya birlikte devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimde yine son olarak 3 düz ilmeğimle sıramı tamamlıyorum ve örgümün diğer yüzüne geçiyorum. Bir önceki sırada ters olarak düz olarak ördüklerimiz bu sırada ters ve bir ilmeğimiz de düz olarak denk geliyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer iki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Ve bu düz ilmeğin içinden, diğer sırada bir ters örmüştük. Bu sırada bu düz olarak geliyor. Bunun içinden ilmek çıkaracağız. Onu da şu şekilde yapıyorum. 3 düz ilmeğimi ördükten sonra bir ilmek ördüm ama bu şişimdeki ilmeğimi bırakmıyorum. İpimi öne getirdim. Bu kez ilmeğimi arkadan batarak şu şekilde, önce normal, tekrar göstereyim, düz örer gibi aldım ilmeğimi ama ilmeği şişimden bırakmadım. İpimi öne getiriyorum. İlmeğe bu kez arkadan batıp ipimi bu şekilde çıkardım. 2. Tekrar yine düz örer gibi ipim arkada. 3. ilmeğimi aldım. Tekrar ipimi öne getiriyorum. İlmeğe arkadan girip bu şekilde aldım. 4. Hala bu şişimden ilmeğimi bırakmadım. Ve son olarak düz olarak örüyorum ve bıraktım. Toplamda 5 tane ilmek çıkarmış olduk. 3 tersimiz vardı. Bir ilmeğin içinden 5 ilmek çıkardık. Tekrar göstereyim. 1 2 3 ilmeği ters ördüm. Buradaki düz ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarıyoruz. Düz olarak ördüm ama ilmeğimi bırakmadım. İpimi öne aldım. Tığımı, şişimi bu şekilde arkadan geçirip ilmeğimi alıyorum. 2. Tekrar düz olarak örüyorum. 3. İpimi tekrar öne getirdim. 4 ve yine düz olarak ördüm. 5 ilmek çıkarmış oldum. Ben şallarımı örerken de bu şekilde çıkarıyorum ilmekleri. Hem güzel ve düzgün oluyor hem benim için daha pratik. Tekrar göstereceğim. 3 ters ilmeğimi ördükten sonra düz ilmeğime geldiğimde normal düz gibi örüyorum. Ama sol şişimden ilmeğimi bırakmadım. İpimi öne getirdim. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Yani aynı ilmeğin içinde 5 kere işlem yapıyoruz. Tekrar ipim arkada. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Tekrar ipim önde. Dördüncü ilmeğimi ördüm ve son olarak 5. ilmeğimi örünce ilmeğimi bıraktım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar 3 ters ve bir ilmeğin içinden 5 ilmek çıkararak 5 düz şeklinde örelim. Sıranın sonuna geldiğimde son olarak 3 ters ilmeğimi de ördükten sonra örgümün yönünü değiştiriyorum. Ve arkada ters olan ilmekler bu sırada düz olarak örülecek. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. 3 düz ördüm. Ve bu artırdığım ilmekleri bu sırada ters olarak örüyorum. 1 2 3 4
ve 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu kısımlar bizim fırfırımızı oluşturacak. Tekrar 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Ve artırdığım ilmekleri önden alarak 5 ters olarak örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Yine 3 ilmek düz, 5 ilmek ters. Videoları izlerken eğer hızlı ya da yavaş ördüğümü düşünüyorsanız ayarlar kısmından videonun hızını yavaşlatıp hızlandırarak izleyebilirsiniz. Tekrar 3 ilmek düz, 5 ilmek ters olarak bu sıramı da tamamlıyorum. Sıranın sonuna geldiğimde 3 düz ilmeğimi de ördükten sonra örgümü döndürüp bir üst sıraya geçiyorum. Bu sırada düz ördüklerimiz arkada ters, ters olarak ördüklerimiz de bu sırada düz olarak denk gelecek. Yani 3 ters, 5 düz olarak bu sırayı devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki 2 ilmeği de ters olarak ördüm. Ve burası artırdığımız ilmeklerdi. Bunları da 5 düz olarak örüyorum. 4 ve 5 ilmek düz. Tekrar 3 ters ve 5 düz olarak bu sırayı devam ediyorum. Ben bu şekilde artık başka hiçbir işlem yapmadan ön yüzünde düzleri düz, tersleri ters, yani önde de arkada da ilmekleri gördüğümüz gibi örerek birkaç sıra ilerledikten sonra ilmekleri birlikte kapatalım. Ben birkaç sıra ördüm ve şimdi bu sırada ilmeğimi kapatacağım. Ama önce ölçü vermek istiyorum size. Bu 2 ters 2 düz lastik kısmını ölçüp şöyle baktığımda 4 santime yakın, yani yaklaşık 4 santim civarında olmuş. Bu kısımda şu an şişte takılı ama ilmek çıkardığımız yerden kapatacağım sıraya kadar şu an daha ilmekleri kapatmadan 4 santim görünüyor. Alttaki 1-2 sırayı saymadım. Kaç sıra ördüğümü de hemen söyleyeyim. Bu şekilde ilmek çıkardığımız yerlerden bu ters sıralarını saydığımda 9 sıra ördüm. 10.sunda ilmeklerimi kapatacağım. Bunu da hem örüp hem de ilmek kapatarak yapacağım. İlk 3 ilmeğim ters bu sırada. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm ve bir önceki ilmeği bunun üzerinden geçirdim. Tekrar devamındaki ilmeğim ters olduğu için onu ters olarak ördüm ve bir önceki ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçirdim. Şimdi 5 tane düz ilmeğim var. O yüzden ilkini düz olarak ördüm ve bir önceki ilmeğimi yine üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi gelişi gibi örüp, yani düzü düz, tersi ters olarak örüp bu şekilde üzerinden atlatarak sıra boyunca bütün ilmeklerimi kapatacağım. Son 5. ilmeğimi de düz ördüm ve bir önceki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Ve ters ilmeğime gelince ipimi ön tarafa alıp ters örüyorum ve bir önceki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bunu tığla da yapabilirsiniz. Onu da göstereyim. Aynı tığı şiş gibi kullanıyorum. Yani ters ilmeğimi ördükten sonra düz olarak kapatıyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Aynı şiş örer gibi. Bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde ilmeklerinizi kapatabilirsiniz. Ben bütün ilmeklerimi kapattım ve boyunluğumun bir tarafını tamamladım. Şimdi aynı şekilde alt kısmına da ilmek çıkarıp tıpkı burada yaptığımız işlemlerin aynısını yaparak boyunluğumuzu tamamlayacağız. Burada kaç ilmek çıkardıysak, benim 51 ilmeğim vardı. Sizin artık kaç ilmeğiniz olduysa karşı tarafta da aynı sayıda ilmek çıkarmalısınız. Bunu da şu şekilde buradaki ilk ilmekten böyle takip ederek hizasına gelen ilmekten ilmeklerimizi çıkarıp boyunluğun bu kısmında da burada ne yaptıysak
aynı işlemleri yaparak tamamlayacağız. Yani ilk sırada ilmek çıkaracağız. Döndürüp 3 düz bir ters olarak öreceğiz ve bir sonraki sırada da yine burada olduğu gibi bir ilmekten 5 ilmek çıkararak boyunluğumuzu tamamlayacağız. O kısımları tekrar göstermeme gerek olmadığını düşünüyorum ama burada yine birkaç tane ilmeği birlikte çıkaralım. Daha sonrasında boyunluğumuzu tamamlayıp videomuzu da bitirelim. İlmekleri alırken yine dediğim gibi burada her iki kenarda da aynı şekilde aynı yerden başlamamız gerekiyor. Şöyle göz kararı hemen başladığım ilmeğin hizasından takip edip tığımı takıyorum. İster tığla ister şişle alabilirsiniz ilmeklerinizi. Ben bu şekilde şişime takıyorum. Ve diğer kısımda da göstermiştim. Burada ilmeği alırken arkada uzun bıraktığımız ipi bir alttan bir üstten geçirdiğimizde düğüm atmadan sıkıştırmış oluyoruz. Sonra ördükten sonra ne açılma olur ne bozulma olur. Hem düğüm izi de olmaz. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkarıp tığla bu şekilde, şişle çıkarmak istiyorsanız da bu şekilde şişimizi takarak ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Burada yapacağımız işlemler burada yaptığımız işlemlerle aynı olduğu için ben şimdi arka planda boyunluğumu örüp tamamlayayım. Son haline birlikte bakalım. Ben boyunluğumu tamamladım, geldim ve son hali bu şekilde görünüyor. Aynı zamanda istediğiniz tarafını da kullanabilirsiniz. Hangi tarafını kullanmak isterseniz şöyle her iki tarafını da göstereyim. Böyle güzel bir boyunluk elde etmiş olduk. Umarım siz de benim kadar keyif alarak, severek örer, severek kullanırsınız. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.